Sevgili dostlar, merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Bütün dünyanın gözü malum Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasında. Hepimiz endişeyle izliyoruz olanı biteni. Ancak dünyada bir grup devlet ve halk var ki onların endişeleri biraz farklı. Onlar daha çok kendileri için endişeleniyorlar. Bunlar Japonya, Hindistan, Tayvan, Güney Kore ve diğer Doğu Asya, Güney ve Doğu Asya ülkeleri. Onların korkusu Amerika'nın bütün ilgisinin Orta Doğu'ya odaklanması, Avrupa'ya odaklanması. Yani zaten bir Ukrayna savaşı vardı ve Amerika burayı dahi beslemekte zorlanıyordu. 7 Ekim saldırılarının hemen öncesine bir bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın top mermisi ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çekiyordu. Ukrayna'nın bir yılda kullandığı top mermisi miktarı Amerika'nın bir yılda ürettiği top mermisi miktarının 4 mislinden bile daha fazla. Avrupa'daki bütün fabrikalar çalışsa, Amerika'daki bütün fabrikalar çalışsa Ukrayna'nın bir yıllık top mermisi ihtiyacını karşılayamıyor. Bu nedenle Amerika Güney Kore'den Brezilya'ya kadar herkesi kapı kapı dolaştı ve Ukrayna'nın mühimmat ve silah ihtiyacını karşılamak için onlardan yardım istedi. İşte Ukrayna'nın bile ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bir Amerika şimdi İsrail'e sınırsız silah ve mühimmat yardımı yapıyor. Bugün Gazze'nin üzerinde patlayan her bomba Amerikan yapımı. Ona atan uçaklar Amerikan yapımı. Gazze'lilerin üzerine silah, bomba yağdıran, patlayıcı yağdıran obüsler, toplar Amerikan yapımı, mühimmatlar da Amerikan yapımı. Sürekli olarak Amerikan nakliye uçakları İsrail'e silah ve mühimmat taşıyor. Peki buna Amerika'nın gücü yetebilir mi? Amerikan Başkanı, Pentagon, Amerika'daki savunma sanayi fabrikalarına talimat verdi. Üretimlerinizi arttırın. Özellikle demir kubbenin ihtiyaç duyduğu füze ve patlayıcı üretimlerinizi katlayın şeklinde talimatlar verildi. Bundan ilk zararı Ukrayna gördü. Ukrayna'ya mühimmat akışında, yardımlarda kesilme var. Bir de kongrenin ikiye bölünmesi durumu var. Amerika dikkatini bir yere toplaması gerekirken şu anda iki yere dağılmış durumda. Ve bu en çok Uzak Doğu, Doğu Asya ülkelerini endişelendiriyor. Çünkü onlara göre en büyük tehlike Çin. Amerika için de, kendileri için de. Eğer Amerika Avrupa'ya yani Ukrayna'ya ve Orta Doğu'ya odaklanırsa zaten ikisine yetişemez. Çin'le nasıl baş edecek? Bütün korku, endişe bu yönde. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Amerika, İsrail'in çıkarı için veya Ukrayna için, Avrupa'nın çıkarı için en büyük rakibi olan Çin'le mücadelesini erteleyebilir veya bundan vazgeçebilir mi? Tarih bize bunun mümkün olduğunu gösterdi. 2000 yılında Amerika'ya başkan seçilen George Bush seçilmeden hemen önce Çin'i stratejik bir rakip olarak tanımlamıştı ve Amerika'nın bundan sonra Çin üzerine odaklanması gerektiğini söylemişti. Ama başkan seçildikten sonra 11 Eylül oldu biliyorsunuz. 11 Eylül saldırıları oldu 2001 yılında ve Amerikan başkanı Çin'i unutmak zorunda kaldı. Hatta 11 Eylül'den hemen hemen bir ay sonra Amerikan başkanı George Bush Çin'i ziyaret etti. Çin devlet başkanıyla görüştü. Jiang Zemin'e Çin'le Amerikan ilişkilerinin aslında ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi olması gerektiğini anlattı. Çin'in stratejik bir rakip olduğu konusunu hiç açmadı 2001'de. Ve Amerika Irak'a odaklandı. Daha doğrusu Irak bataklığına saplandı. Ve Afganistan bataklığına saplandı. Çok fazla kaynak harcadı. Neredeyse hiçbir şey elde edemedi. Bu işten belki İsrail karlı çıktı. Belki başkaları da karlı çıktı. Ama Amerika'nın karlı çıktığını söylemek çok da mümkün değil. Yani demek ki neymiş? George Bush başkan seçilmeden önce Çin'e odaklanılması gerektiğini, Çin'in stratejik bir rakip olduğunu söylediği halde
11 Eylül saldırısıyla birlikte Amerika'nın dikkati Orta Doğu'ya kayınca Çin unutulmuş. En azından Amerikan yönetimi açısından unutulmuş. Ben hatırlıyorum yani 89 veya 90 yılları, yani üniversitede öğrenciyken Rand Corporation'a ait bir rapor okumuştum. Amerikan işte düşünce kuruluşu, devletle de iç içe bir kuruluş. Orada diyordu ki Amerika bundan sonra 2 bölgeye odaklanmalıdır. Asıl tehlike ve fırsatlar Asya Pasifik'tedir. O zamanlar işte Japonya, Çin ama özellikle de Japonya bir rakip gibi görülüyordu. İkinci önemli bölge Orta Doğu'dur. Orta Doğu'ya mutlaka hakim olmaya devam etmemiz lazım. Çünkü burada enerji kaynakları var ve başka stratejik öncelikler var deniyor idi. Ama Amerika bir türlü Asya Pasifik'e odaklanamadı. Bu tehlike bilinmiyor muydu? Akademik çevrelerde biliniyordu. 2010 yılında ben Amerika'da kitapçıları gezerken yani gördüğüm şuydu. Her yerde Çin tehlikesi üzerine bir kitap vardı. Her yerde, böyle bütün kitapçılarda. Hatta Amerikalılar Çin tehlikesiyle akıllarını bozmuşlar gibi düşünmeniz mümkündü. Ama idareye baktığınızda idare askerlerini Afganistan'a yollamış, yok işte Irak'a yollamış. Sonrasında işte Suriye'ye yolladılar vesaire vesaire. İşte Japonya bundan korkuyor. Tayvan ve Güney Kore bundan korkuyor. Amerika'nın dikkatinin tamamen Orta Doğu'da kalması, Ukrayna'da kalması ve böylece gücünü kaybetmesi, Çin'le mücadeleye güç kalmaması, bu endişeleri var. En son Amerikan basında işte Japon Akishia Nagashima adlı bir Japon siyasetçi ve uzman bir demeç verdi. Bizi diyor en çok endişelendiren Amerika'nın askeri kaynaklarını Doğu Asya'dan Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya kaydırmasıdır, aktarmasıdır. Çatışmanın Orta Doğu'da hemen sonlanmasını ümit ediyoruz. Yoksa bu bizim için iyi olmayacak. Şaka değil. 2 tane savaş uçak gemisini Amerika Orta Doğu bölgesine gönderdi. Çok büyük miktarda uçaklar, denizaltılar, işte gemiler vesaireler vesaireler vesaire. Bu Amerika için bile çok büyük. Bunlar şu anda başka bir yerde olabilirdi. Ama nerede? Küçücük bir Gazze'den çıkan bir çatışmayı durdurmak, yayılmasını önlemek için bölgede. Diğer tarafta Çin büyümeye devam ediyor. Amerika'nın yerini almak için en önemli aday olan Çin büyümeye devam ediyor. Ve bütün başkentlerde aynı korkular var. Filipinler'de de var, Güney Kore'de de var, Japonya'da da var. Amerika bizi terk mi edecek? En son G7 zirvesi için Amerikan Dışişleri Bakanı Japonya'daydı. Şunu söyledi: bizim ilgimiz de gücümüz de tükenmiş değil. Biz bu bölgede kalıcıyız, endişe etmeyin. Ve şimdi bu hafta Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgeyi gezecekler. Endonezya'ya gidecekler, Hindistan'a, Japonya, Güney Kore'ye gidecekler. Tek tek dolaşıp merak etmeyin, biz buradayız. Çin karşısında yalnız değilsiniz. Gücümüz de hepsine yeter. Bunun teminatını, güvencesini bu ülkelere verecekler. Ama ne kadar inandırıcı olacaklar? Ayrıca Endonezya gibi, Malezya gibi bölge devletleri açısından baktığınızda Gazze'de olan olaylar oradaki Müslümanları da tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Amerika İsrail'in koşulsuz yanında duruyor. Müslüman karşıtı Amerika imajı, algısı oldukça güçleniyor. Her gün büyüyor. Bakın Güney Asya'da, Güneydoğu Asya'da 600 milyondan fazla Müslüman nüfus var. Pakistan, Bangladeş ve Endonezya'nın nüfusunu bile toplasanız 673 milyon yapıyor. Buna Hindistan'daki Müslümanları ekleyin. Malezya gibi diğer ülke ve azınlıkları ekleyin. Bu rakam 1 milyara doğru gidiyor. Yani o Müslümanlar da doğal olarak Gazze'de olan olaylardan etkileniyor. Her 10 dakikada bir çocuk öldürülür. Bu da Amerikan mühimmatıyla ve desteğiyle yapılırsa bu ülkeler bundan etkilenir. Peki bu işin kazananı kim? Bu işin kazananı Çin. Yani 7 Ekim'den bir gün önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dua ediyor olsaydı
Dua ediyor mudur bilmiyorum. Allah'a inanıyor mu, inanmıyor mu o ayrı bir konu. Herhalde şöyle bir dua ederdi. Derdi ki Allah'ım ne olursun Ukrayna Savaşı dışında bir savaşta Gazze'de çıksın, Orta Doğu'da çıksın ve Amerikan gücünü tamamen oraya çeksin. Amerika'nın ilgisini toptan oraya çeksin. Amerika orada enerjisini tüketsin. Hatta mümkünse Ukrayna, Orta Doğu bir de başka bir bölgede çıksın. Ama Orta Doğu'da mutlaka çıksın derdi. Yine 7 Ekim'den önce Putin dua etmişse, ediyorsa bilmiyorum. O da benzer bir dua ederdi. O da derdi ki Allah'ım Ukrayna'da ben çok bunaldım. Şöyle Gazze'de, Filistin'de bir çatışma çıksa, Amerikalılar Filistin'e, Irak'a, Afganistan'a bir yerlere girse de bütün dikkatleri ve güçleri dağılsa ben de rahat etsem. Bunu derlerdi. Şimdi dolayısıyla hani ben Çin'in yerinde olsam, Rusya'nın yerinde olsam Amerika'yı Orta Doğu'da tutmaya çalışırım. Ne gerekiyorsa. Dikkatleri üzerime çekmeden tabii ki. Yani Hizbullah birazcık kabarsa mesela etkili bir saldırı yapabilsek diye düşünür bu ülkeler. Veya başka ülkeler, yani başka özür dilerim milis gruplar. Mesela Yemenli Husiler böyle Amerika'nın bir gemisini batırsa da Amerika Yemen'e girse, Yemen'de böyle Yemenlilerle böyle bir 10 yıl savaşsa. Yani Filistin savaşı Yemen'e taşınsa, Irak'ta veya Suriye'de İran'a yakın milisler Amerikalılarla ciddi bir çatışmaya girse de şöyle Amerika 10 yıl daha orada bocalasa diye düşünür Pekin'de oturan kişi. Bu Rusya'nın da işine gelir, Çin'in de işine gelir. Yani dolayısıyla şunu söylemek mümkün. İsrail'in Gazze'ye saldırıları Çin için büyük bir piyangodur. Bir veli nimettir. Şu anda Pekin'de bir bayram havası olduğunu düşünüyorum. Amerikan dikkatinin dağılmasından dolayı. 7 Ekim'den hemen 2 hafta sonra zaten Çin'de böyle birazcık herhalde cesaret almış da olabilir. Çin sahil güvenlik gemisi ile bir başka silahlı Çin gemisi Güney Çin denizinde Filipinlere ait 2 gemiyle çarpıştı. Filipinlere ait. Biliyorsunuz Güney Çin denizinde Çin'in her devletle, o bölgedeki her devletle deniz sahasına ilişkin bir egemenlik çatışması var. Gittiler Filipinli gemilere çarptılar. Bu bölge bizim dediler. Siz burada gezemezsiniz. Filipinler diyor ki benim. Aynı durum Vietnam'la da yaşanıyor. Bölgedeki diğer devletlerle de yaşanıyor. Ve Filipinler Çin'le karşı karşıya bu durumdan çok korkuyor. Amerikan yardımı olmazsa, arkasında desteği olmazsa Çin'e karşı deniz sahasındaki egemenliğini koruyamama endişesini duyuyor. Hemen ondan birkaç gün sonra bir Çin savaş gemisi, savaş uçağı özür dilerim, yine Güney Çin denizinde Amerikan B-52 bombardıman uçağını sıkıştırdı. 3 metre kadar uçağa yaklaştı. Yani iki uçak açısından 3 metre neredeyse çarpışma demektir. Çinliler Amerika'yı bu bölgenin dışına atmaya çalışıyor. Bu bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ha diyeceksiniz ya B-52 bombardıman uçağının Çin'in hemen yanında ne işi var? Amerikalıların o bölgede bir sürü uçağı ve gemisi var biliyorsunuz. Ve Çin bunlardan rahatsız. Bunları bölge dışına çıkarma derdini güdüyor. İşte Filistin'de yaşanan sorun Çin'in elini kuvvetlendirirken Amerika'nın gücünü ve dikkatini dağıtıyor. En büyük risklerden biri ise Amerika açısından Amerika'da Trump'ın belki de başkan olması veya Trump'ın başkan olmayıp da Amerika'daki o bölünmenin, kutuplaşmanın derinleşmesi. Şu anda Biden kongreden böyle paketler çıkarmakta bile zorlanıyor. Bu bölünme Amerika'nın dış politikasına da çok ciddi etkiler, olumsuz etkiler yapabilir. Amerika açısından söylüyorum bunu. Evet, burada bağlayalım isterseniz. Amerika'nın Orta Doğu batağına yeniden girmiş olması ve Ukrayna'daki savaşında devam ediyor olması Çin'i oldukça memnun ediyor. Hani derler ya, kör istemiş bir göz, Allah vermiş 2 göz. Yani bu gözlerden biri Ukrayna Savaşı, diğeri Filistin Savaşı. Filistin'deki saldırılar. Bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.